Son sahneyle birlikte Eşref ve Nisan için işler artık çok daha karmaşık bir hale geldi. Fakat sezon başlamadan önce Nisan'ın Afra'nın ölümünden Eşref'i sorumlu tutarak ondan uzaklaşacağını önceki videolarımda söylemiştim. Artık asıl soruysa Taylan ölmeden önce neden Eşref'i işaret etti? Bunun yanında Dinçer Eşref'ten intikam almak için neler yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomda. Fakat öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız gelin incelemeye devam edelim. Öncelikle Taylan ölmeden önce Eşref'i işaret ederek Nisan'ın kafasında büyük bir soru işareti oluşturdu. Çünkü bütün bu senaryoyu tasarlayan kişi tabii ki Dinçer. Taylan ölmeden önce Dinçer muhtemelen Taylan'ı ailesiyle tehdit ederek Afra'yı öldürten kişinin Eşref olduğunu söylemesini istedi. Bu yüzden Taylan ailesini kurtarmak için son anında Eşref'i göstermek zorunda kaldı. Ancak bu sahnedeki asıl detay Nisan, Taylan'ın öldüğü sırada Eşref'ten Taylan'ı konuşturmasını istese de Eşref o kadar vakti kaldığını sanmıyorum demişti. İşte bu cümlede Nisan'ın aklında yer ederek Afra'yı öldürten kişinin Eşref olduğunu düşündürmeye başlayacak. Çünkü bu cümleyle Eşref'in Taylan'ın konuşmasını istemediğini düşünecek. Yani Dinçer'in bütün planları sıra sıra işlemeye başladı. Peki Eşref'i hapisten çıkaran kişi kimdi? İlk başlarda Eşref'i hapisten çıkaran kişinin Hıdır ve ekibi olduğu düşünülse de aslında bu bölümde de anladık ki Eşref'i cezaevinden çıkartan kişi yine Dinçer'di. Çünkü Dinçer Eşref'in sıradan bir şekilde acı çekmesini istemiyor. Ondan çok güçlü bir intikam almanın peşinde. Hatta Dinçer'in annesini de gördüğümüz bu bölümde Dinçer'in neden bu kadar hırslı olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Eşref Rüya'yı kurtarmak için Dinçer'in babasını öldürdükten sonra muhtemelen Dinçer'in annesi de bu acıya dayanamayarak felç kaldı. Bu yüzden Dinçer'in Eşref'e olan hırsı da günden güne artmaya başladı. Ancak Dinçer'in planları sadece bunlarla da sınırlı kalmayacak. Nisan bundan sonra Dinçer'in hedefinde. Bundan dolayı da Nisan Dinçer tarafından günden güne manipüle edilerek Eşref'e karşı düşmanlık beslemeye başlayacak. Tüm bunların yanında geçen sezon Çiğdem'in yapmaya çalıştığı şeyi de bence yine Dinçer başaracak. Yani Eşref'i en sevdiğinin ihanetiyle vuracak. İlerleyen bölümlerde Dinçer'in Eşref'in rüyasını yani aşkını da öğrenmesini göreceğiz. Dinçer Rüya'nın Nisan olduğunu öğrenince Eşref'e acı çektirmek için en büyük kozu kesinlikle Nisan olacak. Peki Gürdal nasıl kurtulacak? Fragmanda da gördüğümüz üzere Kadir Gürdal'ı dövdürtürken Eşref'e de videosunu izlettiriyor. Yani Kadir Eşref'in yine her şeyden uzaklaşmasını isteyerek Gürdal'la tehdit edecek. Fakat Gürdal'ın hiçbir şey yapmadan Kadir'in elinde öylece durmayacağını biliyoruz. Bu yüzden Gürdal için çok da endişelenecek bir durum yok. Yeni bölümde diziye yeni bir isim de katılabilir. Bu kişi Faruk'un her zaman bahsettiği kişi yani Ayten olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bu bölümde Faruk'un Ayten'in arkadaşıyla karşılaşmasında bile elinin ayağının birbirine dolandığını ve telefon numarasını verdiğini gördük. Bu da yeni bölümde Faruk'la Ayten'in bir sahnesi olabileceğine dair işaretler veriyor. Fakat Eşref'in ekibindeki herkesin birine aşık olması Faruk babanın "Aşk sizi öldürür" sözlerini de hatırlatıyor. Bu yüzden Eşref Rüya dizisinde bence bu ekibin sonu gelecekse bunun sebebi çok büyük ihtimalle aşk yüzünden olacak. Evet dostlarım, sizler de yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.